15. yüzyıl İspanya'sına, hatta daha ötesine bir yolculuğa var mısınız? Zamanda yolculuğa devam. İspanyolların gururu paella'nın özüne dair bulabildiğimiz her mekana, her zamana yolculuk yapacağız. Paella isminin kökenine dair bazı fikirler mevcut. Bunlardan biri Arapça bakiyah yani arta kalan kelimesinden geldiğidir. Buradan İspanya'da yaşamış Endülüs Müslümanlarına bir bağlantı kurabiliriz sanırım. En kabul görmüş olan tez ise paella'nın adının pişirildiği tavadan geldiğidir. Latince'de tava anlamına gelen patella, paella'nın isim kökenini oluşturmaktadır. Etimolojik kökenden bahsettiğimize göre tarih yolculuğumuza hazırız. 15. 16. yüzyıl Valencia'sına gidiyoruz. Şehrin kırsal bölgelerinde yapılmaya başlanan paella, gün boyunca yorucu işlerle uğraşan çiftçilerin hazırlanması kolay bir yemeğe ihtiyaç duymalarıyla ortaya çıkmıştır. Şartlar onları ellerinde mevcut bulunan malzemelerle doyurucu bir yemek yapmaya itti. Tavşan ve kümes hayvanlarını taze sebze, pirinç, su ve zeytinyağı ile karıştırarak yemeği yapmaya başladılar. Evet, muhteşem bir yemeğin doğum aşamalarındayız. Şu anki paella'yı düşündüğümüzde bahsettiğimiz çiftçilerin yaptığı paella daha öz, adeta güneşin doğuşu gibi kalıyor. Çiftçiler bu bahsettiğimiz malzemelerin karışımı ile kendilerine hem lezzetli hem de doyurucu bir öğün bulmuş oldular. Valencia için çok şey ifade eden ve ekonomisinin mihenk taşlarından olan pirincin paella'da olmaması düşünülemezdi. Çiftçilikte işlerle meşgul olanlar yorulmaya devam ederken, onlara yemek hazırlayan köylüler ise odun ateşinde yavaşça pişirdikleri paella'ya portakal ve çam dallarını da ilave etmeyi akıl ettiler. Böylece paella kendine has bir lezzete ve kokuya da sahip oldu. Peki bahsettiğimiz 15. yüzyıl İspanyol çiftçilerine nasıl miras kaldı bu tarif? Kullandıkları tava, üretimini öğrendikleri pirinç mesela. Bazıları paella'nın Endülüs Müslümanlarının ve Romalıların mağribi krallarının hizmetçileri tarafından verilen ziyafetler sonrası arta kalan yiyeceklerden yapıldığını söyler. Bu araştırmaya göre sunum için mükemmel bir yemek olan paella, İspanya'da iki kültürün buluşması sonucu ortaya çıkmıştır. Romalıların tavayı bulması, Endülüslü Müslümanların ise pirinç yetiştiriciliğini başlatmasıyla. Çiftçilerin yaptığı paella'nın atası olarak görülebilir. Özellikle pirincin tek bir adetinin ziyan edilmemesi Müslümanlar için değerli bir kavramdır. Fas krallarının kraliyette verdikleri ziyafetlerin ardından pirinç yemekleri asla ziyan edilmezmiş. Ziyafetten geriye kalan yemekler hizmetkarların evlerine götürebilmeleri için büyük kaplara dökülür ve karıştırılırmış. Valencia, Romalıların sulamayı başlattıkları yer olarak bilinirken, sonrasında pirinci getiren Müslümanlar onu burada yetiştirmeye başlamış. Dolayısıyla Valencia, bu yemeğin yapıldığı yer olarak özgünleşmiş. İnsanların çoğu İspanya'da paella'nın en iyisi ve en orijinalinin hala Valencia'da yenebileceğini düşünüyor. İlk yazılı tarif 18. yüzyıla aittir. Bölgenin yerlisi köylüler pirinci de kendilerine has bir üslup ile yapmaktadır. 1920'de Alacuas köyünden bir demirci paella'yı endüstriyel formuna sokmuştur. Peki paella'nın İspanyol İç Savaşı ile bağlantısı nedir? O çok meşhur İspanyol İç Savaşı'ndan sonra Franco turizmi geliştirmek ister. Ulusal ve sembolik olması gereken bir yemekle bunu başarabileceğini düşünür. Seçtiği yemek ise, evet, paella olur. Domates ve biberin kırmızısı, safranın sarısıyla İspanya bayrağını andıran paella ona çok mantıklı gelir. Üstelik pirinci de ucuza üretebilmektedirler. Franco için daha uygun bir yemek olamazdı. Aynı aşure mantığında olduğu gibi elde bulunan malzemelerin karışımından lezzetli bir yemek ortaya çıkarılmıştı diyebiliriz aslında. Herkese hitap edebilecek bir çeşidi olması da paella'yı öne çıkaran bir başka unsur. Paella'nın ilk doğduğu andan itibaren içerisine deniz ürünleri kullanılıp kullanılmadığına dair kesin bulgular yok. Ancak bir Akdeniz ülkesi olan İspanya'da bu ürünlerin de kullanılması yemeği çeşitlendirmek açısından pek de şaşırtıcı olmazdı. Bugüne kadarki yemek serüvenlerimizden de fark etmişsinizdir. İnsanlar bölgelerinde yetişen ürünlerin tamamından akıllıca bir karışım yaparak bir tat bulmuş ve dünyaya armağan etmişler. Sağ olsunlar. Paella adı verilen düz tabanlı ve yuvarlak tavanın büyüklüğü değişse de derinliği değişmez. Tarihte ilk yapıldığı günden bu yana ona lezzetini veren en önemli unsur ateşi olmuştur. Ve kimse ateşle ilgili hamleyi değiştirmeye cüret etmemiştir. Evet, tavası paella için çok ama çok önemli.
İşçiler açık havada daha çok çalıştığı için açık ateşte daha pratik şekilde yapılmaya başlanan paellanın ısıtılmasında daha hızlı yandıklarından küçük dalların odunları kullanılmaktadır. Tüm bunları düşününce tarih yolculuğundaki çiftçilere yaptığımız yolculuk da çok mantıklı geliyor. Yoğun bir ateşin üzerinde pişirilmeye uygun olan bu tavanın ortasında küçük çıkıntılar vardır. İşte bu çıkıntılar az miktarda sıvının hapsolmasında ve bu şekilde pişirme işleminin daha çabuk gerçekleşmesinde etkili olur. Bununla birlikte tavanın yapısı pirincin tavaya yapışmasını önler ve tavanın da bükülmesine engel olur. Paella yapımında elektrikli ocaklar pek uygun değil. Çünkü paellanın yapımı kesinlikle alevli ocak gerektiriyor. Paella'da en çok tercih edilen pirinç ise bomba pirincidir. Pirincinden bahsettik. O zaman yan malzemelerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Paella yemeği için yemeğe eklenen yan malzemeler İspanya'nın bölgelerine ve bölgenin kültürel geçmişine göre değişmektedir. Yemeğe eklenen et ve sebzeler de bununla bağlantılı olarak değişiklik gösterir. Tavşan, tavuk, chorizo gibi tütsülenmiş sosisler kullanılan etler arasında yer alırken, bununla birlikte deniz ürünleri, karides, midye, istiridye, ıstakoz ve yengeç de yine kullanılan et ürünleri arasındadır. Son zamanlarda yan malzemeler neredeyse tamamen deniz ürünlerine dönüşmüştür de diyebiliriz. Paella'da sıklıkla kullanılan ve hemen her kültürde kullanılan bir malzeme de soğan ve sarımsaktır. Taze bezelye, taze fasulye, enginar, kırmızı biber gibi sebzeler de garnitür olarak tercih edilir. Geleneksel bir aile yemeğidir. Yuvarlak bir masada tavanın içinde servis edilir. Masanın tam ortasında yer alan tavadan alınarak yenilir. Bu şekilde pirincin katılaşmış yapısı da karışarak bozulmamış olur. Kenarlarından başlayarak ortasına doğru yemek gerekir. Tercihe göre limon yemeği daha lezzetli hale getirebilir. İyi bir paella için ilk ihtiyaç bir paella tavasıdır. Derinliğin değişmediğini ve kendi standartı olduğunu söylemiştik. İspanyolların dediği gibi işin sırrı pirincin tavanın dibiyle maksimum temas etmesidir. Geniş alana yayılabilecek homojen bir ateş kaynağı da olmazsa olmaz. Açık ateş şansınız varsa tercih etmelisiniz. Olabilecek en geniş alanı etki edebilecek bir ateş kaynağı gereklidir çünkü. Tavuk ve tavşan eti öncelikli olarak herhangi bir sıvı eklenmeden kuru olarak pişirilir. Ve sonrasında yeşil fasulye ile garrofo adı verilen lima fasulyesi eklenir. Sebzelerin de hafif pişmesinden sonra kırmızı altın olarak da adlandırılan safran eklenir. Kısa bir süre sonra domates sosu eklenir. Ayrıca lezzeti daha da üst seviyelere çıkarmak isteyenler için açık ateşte portakal ağacı odunu kullanılması tavsiye edilmektedir. Sabit ateş altında domates sosu ve diğer malzemeler birbirleriyle harmanlanırken tavanın dibinde de yavaş yavaş koyu renkler belirmeye başlar. İspanyol aile şimdiden sosyalleşmeye başladı bile. Paella daha hazırlanırken bireyler toplanır. Bu onun kültürü. Önceden hazırlanan bir et veya tavuk suyu eklenmediği için normal su eklemesi yapılarak stok suyu mevcut malzemelerle yemek pişerken elde edilmeye çalışılır. İşte bu zor bir iş. Suya eklenen tatlı paprikadan sonra bomba pirinç veya Valencia pirinci eklenir. Bu pirincin en önemli özelliği hacminin 2 veya 3 katı suyu içerisinde absorbe edebilmesidir. Tavanın dibine yapışan pirinç size yemeğin hazır olduğunu anlatmak ister. Masanın ortasındaki tavadan alınıp yenilmek üzere paella hazırdır. Alevle dibe yapışan kıtır pirinç katmanına İspanyollar sokarat demişler. Gerçek bir sokarat fırında pişen paella'da oluşmaz. Mutlaka açık ateşte oluşur. Dolayısıyla ateş, evet bu işin püf noktası. Akdeniz esintilerinin eşlik ettiği paella yolculuğumuz, umarım neşeyle anımsayacağınız bir geçmişe dönüş olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.